Sevgili dostlar, merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim günün feyzinden, bereketinden hepimizi hissedar eylesin. Dua ile başlayıp dua ile sonlandıracağımız hayırlı sohbetleri ve muhabbetleri gönlümüzde, dilimizde, eylemimizde, hayalimizde ve bütün hayatımızda var eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, çok yoğun düşüncelerin olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Hep beraber ekolojik, ekonomik, teolojik, sosyolojik ve psikolojik, bütün bu başlıkların hepsi yoğun bir şekilde hepimizin üzerinde var. Ya çocuğumuzda, ya kendimizde, ya da içinde bulunduğumuz toplumda her bir köşede mutlaka birilerinde fazlaca bu yoğun duygular, düşünceler ve hal var. Peki bütün bu ahval, bütün bu hallerin içerisinde biz kendimizi nasıl ayakta tutacağız? Nasıl hayatımızı devam ettireceğiz? Ve insanlarla hukukumuzu, alışverişimizi, gidiş gelişimizi düzenleyeceğiz. Öncelikle ekonomisi bozulanlara Allah yardım eylesin. Unutmayın, her inişin bir çıkışı vardır. Her batışın yeniden bir doğuşu vardır. Önemli olan iflas etmek değil, yeniden insanın ayağa kalkmasıdır. İşte onun için toplumlarda hayır müesseseleri vardır, zekat vardır, kurumlar, vakıflar, dernekler, özel teşekkürler vardır. Neden? İşte bu kurumlar insanları ayağa kaldırmak için. Zekatı onun için veririz. Kurbanı kestiğimizde onun için paylaşırız. Çok kazandığımızda onun için paylaşırız. Bu paylaşımlar olduğu zaman hayatımız bereketleniyor. Ticaret nedir demiştik? Herkesin yüzünün gülmesi demektir. Ticaret deyince sadece bir malı alıp satmak, aradaki huzur hakkını alıp kasaya koymak değil ki. Ticaret her türlü alışveriştir öncelikle. Bakkaldan ekmek almak, marketten su almak, benzinciden benzin almak, otobüs bileti almak tek taraflı gibi gözükse de çift taraflı, hatta çok taraflıdır. Vergisi alınır, vergiler dağıtılır, yol, elektrik, su olur. Kolay değildir bir ev bütçesini yönetmek. Devlet bütçesini yönetmek de en az bir o kadar zordur. Allah hayırla yönetenlerden eylesin bu işi yapanları. Doğru, dürüst, ilkeli, hesabını, kitabını bilen, hakkı, hukuku gözeten ve bugünün şartlarına göre en doğru şekilde en hayırlı kararları alıp uygulayanlardan eylesin. Biz dua ehli insanlarız. Beddua eden bir peygamberin ümmeti değiliz. Beddualar eden bir milletin devamı da değiliz. Öyleyse hayır konuşacağız, hayır söyleyeceğiz, hayır işiteceğiz, hayır göreceğiz. Bazı insanlar bela okumadan yaşayamıyorlar. Üzülüyorum. Zira bir insan bela okuyorsa, bir insan başkalarının açıklarını devamlı konuşuyorsa, bir insan devamlı hayırsızlıklardan bahsediyorsa o insanın kalbi marazlanmıştır. Yani hastalanmıştır. Hastalanan bir yapı, hastalanan bir bakış, hastalanan bir kalp bütün bedene, kendisi başta olmak üzere etrafına ve tüm dünyaya yanlış enerjiyi pompalar. Bu da tüm insanlık adına çok büyük bir kayıptır. Aziz dostlar, kıymetli dostlar, bakın, insan her gün dünyadaki, evrendeki muhteşem sistem gibi olmalı. Nasıl? Nasıl karanlığın ardından aydınlık, gecenin ardından sabah, dünkü bütün yıpranmaların ardından bugün yeniden fırsatları sunuyorsa kainattaki sistem, biz de kendimizi buna göre motive etmeliyiz. Maddi, manevi
her iki zenginliği de hayal etmeliyiz. Ağzımızı boş, yanlış ifadelerle doldurup kaderimizi sözlerimizle alt üst etmemeliyiz. Allah Teala sizin dünyevi işlerinize karışmaz. Bela okuyup durmayın. Başkalarının hayatları üzerinden ben olsaydım diyerek keşkelerle şeytanın memnun olacağı, Yaradan'ın bundan gerçekten rahatsız olacağı ifadeleri kullanmayınız. Ben de İstanbul'da doğsaydım, ben de filanca ailenin mensubu olsaydım, ben şanslı olsaydım gibi cümleleri kurmak, Yaradan'ın bize verdiği imkanları reddetmek, hatta bir ölçüde görmezden gelmek demek olur ki bu da bize yakışmaz. Böyle konuşanların hayatlarına bakın, bir gram ilerleme olmaz. Efendim zengin oldular, olsa da hayrını görmezler. Çünkü zihniyet, bakış açısı bozuk olunca zenginlik ancak başına dert olur. Peki dert olmaması için ne yapmalıyız? Sözlerimize dikkat etmeliyiz. Sözlerimize dikkat edersek özlerimiz güzelleşir. Özler güzelleşince bu sefer insanın kendine ve dış dünyaya bakışı güzelleşir. Bir defa şu kalp kırma hastalığından bir uzaklaşalım. Bazı insanlar kırılmak için yer arıyorlar. Üzerine alınma hususunda bir numaralar. Bir bakanlık kurulsa, üzerine alınma bakanlığı, hemen başka şeye otururlar. Her şeyi üzerine alıyorlar. Kötü şeylerin tamamını, olmayan şeyin üzerine alıyorlar. Bir de hayatta tecrübesi az olan insanların espriyi kaldıramadığını, halden anlayamadığını, söylenenin çok başka tarafında manaları çağrıştırdığını görüyoruz. Arkadaşlar, bilmiyorsanız istişare edin. Ticaretin hukuku başkadır, diyanetin hukuku başkadır. Din işlerinin, kurum olarak kastetmiyorum. Maneviyatın, ilim işlerinin. İlimsiz din olmaz. Eksik olur. Okuyanları çok gördük diyerek okuyanlara laf atmayın. Okumayanları da çok görüyoruz. Kelimeyi başka manayı alıp hiç olmayacak tarafta anlamlandırıp hayatında uygulamaya çalışanları da görüyoruz. Olmaz. Eğer ilimsiz olsaydı Kur'an'ın ilk emri oku olmazdı. Bilgi sahibi insana hürmet ederiz biz. Bilginin, ilmin yanında hilim, güzel ahlak olunca o zaman ilim bambaşka güzel olur. Bildiğini uygulayamayan insanın yaşam standardı alt üst olur. Onun için bilgiyi, hikmeti, ince bakışı, kerameti hakim kılıp geleceğe emin adımlarla bakmak, insanın kendi iç dünyasını güzelleştirdiği gibi tüm dünyaya bakışını da zenginleştirir. Onun için aziz dostlar, ne olur affedici olalım, güzelliklere düçar olalım. Yani güzelliklere erişmek için af müessesesini, af koordinasyonunu, affın işlevini kendi içimizde işletmeliyiz ki sistem dışa doğru yansısın. Sustuğumuz zaman, cevap vermediğimiz zaman, bu bizim edebimizdendir. Cevap veremediğimizden değil. Her şeye bir cevabı olan insanın bazen susarak cevap vermesi kadar izzetli, kerametli ve hedefli hareketi olamaz. Susmak bazen iyidir. Hatta çoğu zaman iyidir. Cahille ve çocukla söz dalaşına girilmez. Büyükler böyle göstermişler, söylemişler. Bir tane daha var da onu söylemeyeyim. Hocam onlara bir şekilde hedef mi aldınız da böyle söylüyorsunuz demeyesiniz diye. Söz yerinden gelirse mermi gibi gönüllerde yerini bulur. Ama söz özden gelmeyince, söz yerinden gelmeyince, söz hayır için söylenmeyince, hedefsiz olduğu için havada olduğu yerde savrulur, boşluğa düşer gider. Aziz dostlar, Allah bütün nimetleri bize teşekkür edelim diye veriyor. Öyleyse sağlığımızı, sıhhatimizi, bilgimizi, bugüne kadar öğrendiklerimizi kendi hayrımıza ve insanlığın hayrına kullanmak üzere her gün yeniden gecenin sabaha ermesi gibi biz de yeniden bilgilerimizde doğup
o an teşekkür edip verilen nimetlerin gereğini yapmaya devam edelim. Bunları yaptığımızda bereket, bunları yaptığımızda güzellik bize erişecek. İşte bu duygu ve düşünceler insanı dünyadayken yukarı çıkardığı gibi ahiret aleminde de inşallah en yüksek makamları eriştirecektir. Ama unutmayalım, bilgisiz, nezaketsiz, ahlaksız, terbiyesiz, edepsiz asla ve asla yol alınmaz. Nasıl araç benzin, su ve yağa muhtaçsa hareket edebilmesi için, işte insanın da bilgiye, hikmete, ahlaka, edebe ihtiyacı var. Bu güzellikler bir arada olduğu zaman kıvamında olur insan. Halden anlayan olur insan. Rüyası da, hülyası da, dünyası da güzel olan insan olur. Allah bu değerleri içinde taşıyan, Yaradan'ın ve yaratılanların sevdiği güzel insan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Yollarımızı hayra çıkarsın. Hayırla çıkıp hayırla tamamlamayı, gideceğimiz yerden de hayırla dönebilmeyi, alacağımızı alarak, vereceğimizi vererek tüm insanlığın hayrına güzel işlere imza atabilmeyi hepimize nasip eylesin. Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, sevgili çocuklar, sevgili büyüklerim, her an ölümü tadacakmış gibi yaşayacağız. Hiç ölmeyecekmiş gibi yine hayata tutunacağız. Öyleyse gelin nefesleri boşa tüketmeyelim. Hedeflerimizden şaşmayalım. Bize düşeni en güzel şekilde yapmaya gayret edelim. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.